Konseye tekrardan hoş geldiniz genç padavanlar. Bu hafta Bad Batch 4. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. İlk kısımda spoilerlı bir şekilde bölümü anlatırken yorumlama kısmında spoilersız olarak bölümü yorumluyoruz. Bölümü daha izlemediyseniz yorumlama kısmına geçmenizi tavsiye ederim. Disney'e değinmeden edemeyeceğim çünkü 4. bölüm tüm dünyada yayınlanmasına rağmen hala Türkiye'de yayınlanmadı. Birçok kaynak dizinin 2 ay kadar sonra Türkiye'ye geleceğini söylüyor. Siz eğer Disney Plus üzerinden dizi izlemek istiyorsanız Instagram hesabımızdan nasıl izleyeceğinizi anlattım. Hadi bölüme geçelim. Videoya geçmeden önce kanalın izleyicilerinin çok büyük bir çoğunluğu abone olmadan izliyor. Kanalımı seviyor ve desteklemek istiyorsanız abone olmanızı rica edeceğim. Sizin desteğiniz daha da çok şevklendirecektir. Abone olduğunuza göre videoya geçelim. Gemileri hasar almış şekilde kaçan Omega ve Crosshair, Hunter ve Wrecker ile iletişim kurmaya çalışır ancak başarısız olur ve bir gezegene acil iniş yapmak zorunda kalırlar. Omega geri kalan klonları kurtarmak için Tantis'e dönmeleri gerektiğini söyler ancak Crosshair bunu reddeder. Tantis'te ise Nalas'e tutuklanmıştır ve artık İmparatorluk Omega'nın transferi için uygun olduğunu biliyordur. Omega ve Crosshair ise düştükleri gezegende kıyafetlerini değiştirerek kamufle olmaya çalışır çünkü gezegen İmparatorluk kontrolü altındadır ve her yerde İmparatorluk devriyeleri vardır. Planları ise bir gemi bulup o gezegenden kaçmaktır. Gemiyi bulmuşlardı ancak 2 adet bilet almaları gerekliydi. Tabii ki de o biletleri alabilmek için de zincir kodlarına ihtiyaçları vardı. Zincir kodları imparatorluk için nüfus belgesi gibi bir şey diyebiliriz. Omega'nın ve Crosshair'ın zincir kodları olmadığı için rüşvet vermeyi denediler ve aldıkları cevap ise 15.000 kredi oldu. 15.000 krediyi bulmak için deneyecekleri yol ise kumar oynamak oldu. Omega kumar işinde başarılı gidiyordu ancak bir imparatorluk subayı mekana gelmişti. Omega'nın zaferlerini gören subay Omega ile kumar oynamaya karar verdi. Tabii ki Omega subayı yener ve 20.000 kredi kazanır. Bu esnada imparatorluk devriyeleri düşen gemiyi fark eder ve subaya bilgi verir. Subay kaybettiği oyunda yasalara dayanarak Omega'nın 10.000 kredisini geri alır ancak yine de ikilimizin 35.000 kredisi vardı ki bu biletler için yeterlidir. Ancak subay giderken Omega'nın köpeği Butcher'ı da yanında alır. Omega ise onu kurtarmak için yüksek korumalı kargo limanına sızmaya çalışır. Tabii ki imparatorluk güçleri bunları fark eder ve çatışma başlar. Omega kargo bölümündeki bütün hayvanları serbest bırakarak dikkat dağıtır. Bu dikkat dağıtmadan yararlanarak kargo gemisini çalarlar ve gezegenden uzaklaşırlar. Onlar gezegenden ayrıldıktan sonra Hemlock ve Klon Komando birlikleri gezegene gelirler. Hemlock kaçtıkları geminin takip edilmesi talimatını verir. Gemide ise Omega, Hunter ve Wrecker'a gizli bir şifre ile buluşma koordinatlarını gönderir ancak Crosshair onların hala hayatta olduğundan şüphelidir. Buluşma noktasına gelen Omega ve Crosshair, Hunter ve Wrecker ile buluşur. Duygusal bir buluşma yaşandığını söyleyebiliriz. Bu an aynı zamanda Crosshair ve ekibin tekrar buluşması olmuştur. Bölüm güzel başladı ancak ortalarına doğru çok gereksiz kararlar alındı diyebiliriz. İmparatorluktan gizli bir şekilde bir araya gelmeye çalışan bir ekip vardı ancak Omega'nın bir köpek uğruna her şeyi riske atması çok saçmaydı. Bu kadar olay çıkmadan da o gezegenden kaçılabilirdi. Ama tabii ki Disney anı yaşamamız gerekiyordu. Omega ve Hunter'ın tekrar buluşması güzel ve duygusaldı. Tabii ki Crosshair'ı tekrar ekiple birlikte görmek de öyle. İmparatorluk hala Omega'yı arıyor, ileride durum nerelere gelir çok belirsiz. Gelecek bölümde artık Rex ve Echo'yu göreceğiz gibi geliyor. Ekibin birleşip klon isyanının detaylarına inilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir arada tekrar Tantis'e dönüp oradaki klonları kurtaracaklardır diye düşünüyorum. Yorumlarımızın sonuna geldiğimize göre puanlama kısmına geçebiliriz.